Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, harika, hiç dışarıda kendisini aratmayacak nefis bir lahmacun tarifim var. Dışı çıtır çıtır, içi harika bir şekilde pişmiş, yumuşacık, nefis bir lahmacun. Şimdi yapımına geçelim. 3 su bardağı ılık suyu, soğuğa yakın ılıklıkta olacak. Uygun bir kaba alalım. 1 yemek kaşığı tuzu, iyice karıştıralım ve unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Bu tarifte 7,5 su bardağı un yeterli geldi. Ama unun cinsine göre miktarı değişkenlik gösterebilir. Sizler de unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Kapta biraz yoğurduktan sonra tezgahı biraz unlayalım ve tezgaha alarak yoğuracağız. Hamuru tezgaha aldık ve yaklaşık 10 dakika boyunca iyice özleşene kadar yoğuralım. Eğer elimize hala yapışıyorsa azar azar un katarak yoğurmaya devam edelim. Yumuşacık, ele yapışmayan, ipek gibi bir hamur elde edeceğiz. Hamuru 20 dakika dinlendirelim. Mayalanması için bir kenara alalım ve hamur dinlenirken iç harcını hazırlamaya başlayabiliriz. Yarım demet maydanoz, 2 adet orta boy soğan, 2 adet yine orta boy domates, 1 büyük kapya biber. Ben 2 küçük kapya biber kullandım. 5-6 adet Charleston biber. Benimkiler çok küçüktü, o yüzden adet sayısı fazla. Ve 4 büyük diş sarımsak kullanıyorum. Şimdi yapımına geçelim. Robota soğanları küçük küçük doğrayalım. 2 adet soğanı koyup robottan geçirelim. İyice kıyılsın. Soğanları uygun bir kaba boşaltalım. Daha sonra içine domatesleri doğrayalım. Kabuklarını soymanıza gerek yok, zaten robottan geçecek. Küçük küçük doğrayalım. Aynı şekilde kapya biberleri, yeşil biberleri, sarımsakları ve maydanozu ikiye bölelim. Çok parçalamaya da gerek yok. Ve robottan geçirelim. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyelim. Tekrar ağzını kapatalım ve robotu tekrar çalıştıralım. Evet, böyle sulu olacak. Yumuşacık. Harika. Birazdan baharatlarını ekleyeceğiz. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1,5 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, acı ya da tatlı olması size kalmış, 1 çay kaşığı karabiber ve damak tadınıza göre tuz. Benim salçalarım çok tuzlu olduğu için, ev salçası olduğu için tuzunu az koydum. Yarım kilogram da az yağlı kıymayı koyarak güzelce elimizle yoğuralım. 2-3 dakika yoğurduktan sonra kapağını kapatalım ve dolaba kaldıralım. Biraz dinlensin. 20 dakika sonra hamurumuzu şöyle bakıyoruz. Çok güzel kıvamı olmuş. Mayasız hamurları dinlendirdikçe daha da birbirini buluyor. Çok güzel oluyor. Tekrar unladığımız tezgaha alarak 5 dakika daha yoğuralım. Ve tekrar dinlendirmek için yine kaba koyarak ağzını kapatalım. Bir 20 dakika daha sonra tekrar ağzını açalım. Ve tekrar tezgaha koyup 2 dakika sadece birbirini bulması için yoğuralım. Hamuru 20 dakika dinlendirip 5 dakika yoğuracağız. Tekrar 20 dakika dinlendirip sadece 2 dakika yoğurup 16 eş parçaya bölelim. Eğer evinizde mutfak terazisi varsa bezeleri tartarak 90 gram yapabilirsiniz. Tam 16 adet çıktı bu tarifle. Bütün bezeleri videodaki gibi yuvarlayarak unladığımız tepsiye alalım.
Hamur dinlendikçe daha da güzel açılacak. O yüzden ne kadar dinlendirirsek hamur o kadar güzel olacak. Bezeler tamam. Üzerine bir poşet geçirelim ve ağzını hava almayacak şekilde kapatarak 10 dakika daha dinlendirelim. Lahmacunları pişireceğimiz tavaya uygun büyüklükte yağlı kağıt keselim. Açtığımız lahmacunları onun üzerine koyalım ki kaldırması kolay olsun. Tavaya alırken bozulmasın. Evet, bezeleri tek tek açmaya başladım. Kesinlikle elinizle açmaya devam etmek isteyeceksiniz. O kadar güzel, o kadar yumuşak, harika bir hamur oldu ki bekledikçe çok güzel oldu. Bezeleri unlamaktan çekinmeyin. Açarken bol bol unlayın. Olması gerektiği büyüklüğe ulaşınca da zaten üzerindeki unu sirkeleyeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Paylaştığım videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim ziline de basın. Bu tarifi sevdiklerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna da tıklayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, uygun büyüklüğe geldi. Üzerindeki unu artık sirkeleyebiliriz. Tezgahın üzerindeki unu da temizleyelim. O kestiğimiz yağlı kağıdı koyacağız ve hamuru ölçeceğiz. Eğer tava büyüklüğünde ise, evet, tava büyüklüğünde. Şimdi üzerine koyalım. Yağlı kağıdın üzerinde dolduralım ki tavaya koymaya gittiğimizde tezgahtan kolay kalksın. Yoksa hamur yumuşak olduğu için tezgaha yapışabiliyor. İster elinizi hafif ıslatarak elinizle düzeltin, isterseniz de yemek kaşığının tersiyle de düzeltebilirsiniz. Tercih sizin. Elimize aldığımız lahmacunu ters çevirelim. Yağlı kağıdı çıkarıp ısınmış tavaya koyalım. Orta ateşte pişirelim. Üzerine süzgeci kapatarak 5 dakika bu şekilde pişirelim. 5 dakikanın sonunda süzgeci çıkaralım ve ağzı açık bir şekilde 5 dakika daha pişirelim ama kontrollü olalım. 5 dakika sonunda bakın altını ters çevirelim. Çok güzel kızarmış. Yakından kıymasını gösterelim. Çok güzel. Süzgeç üzerindeyken buharıyla pişti. Nefis. Dışı çıtır, iç yumuşacık. Gerçek lahmacunlar pişti. Şimdi tekrar ikinci bir beze daha alıp açalım. Çok kolay açılıyor. Hamuru sürekli dinlendirdiğimiz için çok güzel bir hamur elde ettik. İyice açalım. Yine tavanın büyüklüğüne ulaşınca üzerindeki unu sirkeleyeceğiz tekrar. Ve yanlardan yarım santim boşluk bırakacak şekilde iç harcını yerleştirelim. Buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız sadece tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Çok basit bir hareketle bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yağlı kağıdın üzerine koymak yerine aynı büyüklükte herhangi bir şey de olabilir. Ben size örnek olması açısından bir kapak da kullandım. Bir tepsi de olabilir. Çay sofrası da olabilir. Bezeyi iyice açalım. Uygun büyüklüğe ulaşınca da üzerindeki unu tekrar sirkeleyelim. Tezgahı da undan temizleyelim. Yine yağlı kağıdı sererek üzerine koyalım. Ve iç harcını doldurmaya başlayalım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı harç yeterli geliyor. Ama sizin tercihinize göre daha az harç koymak isterseniz de olabilir.
Kenarlarından yaklaşık yarım santim kalacak şekilde harcını yayalım. Bir öncekini elimle yaydım. Bunu da kaşıkla yayıyorum ki aradaki farkı görün. Yanlarından yarım santim kadar boşluk bıraktım fakat bazen kaşığın tersini sürerek yağlanmasını sağladım. Aynı şekilde pişiriyoruz. Diğer açtığım hamuru da aynı yağlı kağıt büyüklüğünde bir kapak vardı evde. Onu da kullandım. O da size örnek olması için gösteriyorum. Siz de tavanızın büyüklüğünde evde herhangi bir şey varsa yuvarlak, onun üzerinde açabilirsiniz. Ama kapağı biraz beklettiğimde yapıştı. Yağlı kağıda yapışmıyor. Aradaki farkı da söyleyeyim. Şunu da belirteyim. Hazırladığınız lahmacunları hemen pişirmelisiniz. Yoksa beklediği yerde yapışıyor. Yine lahmacunu elinizin üstüne ters çevirin. Bakın kapaktan biraz zor kurtuldu. Çünkü plastik olduğu için yapışıyor. Yağlı kağıdı çıkarması daha kolay. Yine tavayı sallayarak lahmacunu yerleştirdikten sonra süzgeci kapatalım. 5 dakika kısık ateşte pişirip kapağını açalım. Bakın kıyması kesinlikle pişiyor. Aklınızda soru işareti kalmasın. Kara fırında pişiyor gibi harika, nefis lahmacunlar elde ediyorsunuz. Aklınıza takılmasın. 5 dakikada ağzı açık bir şekilde pişirip altını kontrol edelim. Bakın çok güzel pişmiş. Ve bu şekilde alalım. Lahmacunları harç kısımları üst üste gelecek şekilde koyalım. Yani ikişer ikişer birbirinin üstüne kapatalım. Yine kapaktan kurtarıyorum ve tavaya atıyorum. İyice tavaya yerleştirelim. Tavayı sallayalım ki tavaya iyice otursun. Ve kapağını kapatalım süzgeci. 5 dakika bekleyelim. 5 dakika sonra süzgeci kaldıralım. Ve ağzı açık bir şekilde bakın altı pişti. 5 dakika daha. Lahmacunları birbirinin üstüne ters kapatalım. Nefis lahmacunlar hazır. 16 adet çıktı bu tarifle. Kesinlikle evde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yanına soğan, domates ve maydanoz doğrayabilirsiniz. Üzerine de limon sıkın. Enfes. Ev yoğurduyla yaptığınız ayran da hem sağlıklı hem de lezzetli olacaktır. Kesinlikle tavsiye ederim. Bakın dışı çıtır çıtır çok güzel pişmiş. İçi de yumuşacık. Şöyle bir bölelim. Nefis. Yedikçe yiyesiniz gelecek. Çok güzel. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunu yiyenler kesinlikle tarifini soracaklardır. Kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın. Domatesleri ince ince doğrayalım. Üstüne maydanoz, soğan ve limon sıkalım. Dürümümüzü sarabiliriz. Harika, çok güzel. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık diyorum. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.